Alemin yaratılış sebebi, güzel isimlerin alemin bütünü karşısındaki mertebesi konusunda Muhittin İbn Arabi Hazretleri mekanların latif kalpler üzerindeki tesiri mevzuunda neler yazmış? Şimdi bir de oraya bakalım. Biz de bu konuda değerli dostumuz Ebu Muhammed Abdülaziz el-Mehdevi'ye Mekke'nin verdiği bereketleri ve onların en hayırlı kulluk vesilesi, aynı zamanda topraktan yaratılmış cansız mekanların en şereflisi olduğunu bildirmek istemiştik. Belki onun himmeti buraya yönelir ve daha fazla ilgi duyar. Kendisine bütün hakikatleri toplama özelliği verilip de Rabbini gözle müşahede eden ve ona yayın iki ucu kadar yaklaşan kimseye, Hazreti Peygamber'e o kastediliyor, bu tam yakınlık ve bol nasibe rağmen şu ayet indirildi. Bu kadar yakınlığa varmış olmasına rağmen diyor. Kabe kavseyn ev edna. Yayın iki ucu, hatta daha yakın mesafede Rabbini, bakın burada özellikle ne diyor? Rabbini gözle müşahede eden. Bu kelimelere çok dikkat edelim. Bak, Rabbini diyor. Allah'ı demiyor. Allah'ın zatı itibariyle gözle görülemez. Rabbini müşahede etti. Resulullah Efendimiz Miraç'ta bu işte iki yayın daha ucu, hatta daha yakın mesafede müşahede ettiği, gözüyle müşahede ettiği mevzu Rabbi. Rab ile Allah kavramlarını karıştırmayalım. Buna diyor bu kadar yakine ermiş olmasına rağmen ne dedi Allahu Teala ona ayeti kerimede? De ki Rabbim ilmimi arttır. Ve Resulullah Efendimiz hep ilmimi arttır diye dua etti ki bize de bunu tavsiye etti. Bakın hani az önce de dedik ya mevzuda zevk ehli. Şimdi bakın, zevkimi arttır ya da halimi arttır diye bir mevzu yok. İlmimi arttır. Bizim talep etmemiz gereken ilmimi arttır. Ki bu ilim sayesinde ancak her şey yerli yerine oturacak. Kendisine bütün hakikatleri toplama özelliği verip de Rabbini gözle müşahede eden ve ona yayın iki ucu kadar yaklaşan kimseye, Hazreti Peygamber, bu tam yakınlık ve bol nasibe rağmen şu ayet indirildi. De ki Rabbim ilmimi arttır. Görünmez makam ve müşahede mertebelerinin sahibi, alim ve müşahede edenin şunu bilmesi gerekir. Mekanların latif kalplerde bir tesiri vardır. Hangi yerde olursa olsun kalp en genel vecdi bulsa bile onun Mekke'deki vecdi daha tam ve yücedir. Şimdi burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri dünya üzerindeki mekanların insan kalpleri üzerindeki tesirlerinde farklılık olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla nerede kalbini tam bulsan dahi Mekke'deki kadar bulamazsın. Çünkü dünya üzerinde en muteber yer Mekke'dir diyor. Kabe'nin olduğu yer. Bunun bilimsel açıklaması da olabilir. Yer altından geçen bir takım işte fay hatları, ley hatları dediğimiz pozitif yüklü enerjinin en muazzam şekilde Kabe'nin altında bulunması mevzu. Bu bilimsel izahattır. Diğer cihetten Allah-u Teala'nın o mekana bir şey vermesi. Ayrı bir özellik vermesi. Orada diyor kalbini daha vecd halinde bulursun. Ruhani menziller derece derece olduğu gibi cisimsel menziller de derece derecedir. Aksi halde hal sahibinin dışındakiler de çamur taşın aynı değil midir? Makam sahibi mükemmel ise tıpkı Hakk'ın o ikisini ayırt ettiği gibi taş ve çamuru ayırt eder. Hak, toprak ve kerpiçten yapılmış bir ev ile tuğlaları altın ve gümüşten olan bir evi denk tutar mı? Ermiş hakim her hak sahibine hakkını veren kişidir. Böyle bir insan asrının teki ve vaktinin sahibidir. Kendisini imar edenlerin büyük kısmının şehvetler olduğu bir şehir ile imar edicilerinin apaçık ayetler olduğu bir şehir arasında çok büyük bir fark vardır. Yani bir şehir düşünün ki şehvetler donatmış. Oradaki insanların hepsi şehvet üzere. Nefsi emmareleriyle yaşamakta. O şehrin o şehre giden insanlar üzerinde bir negatif etkisi olacaktır mutlaka. Onun ruhaniyeti üzerinde etkileyecektir. Kötülüğe doğru, nefsine yönelmeye, şeytana yönelmeye doğru bir etkisi olacaktır. Orada öyle bir enerji dalgası var yani. Dolayısıyla bir şehri düşünün ki bütün şehrin yaşayanları Allah'a layıkıyla kulluk yapmak üzere aklı selim, ilim sahibi insanlar. O zaman o şehre dışarıdan gelen insanların da bu düşünceleri etkilenecektir ve Allah'ın rızası istikametine doğru bir meyli, temayülü olacaktır. Demek ki mekanlar insanları etkiliyor. İşte onun içindir ki Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ya zaten, sohbetleri tavsiye ediyor. Yani Hakk'ın, Allah'ın konuşulduğu sohbetlerde bulunun. Ki bu sohbetlerdeki bu mevzuat ruhaniyetinize tesir etsin, işlesin. Bu ruhaniyetinize işleyen durum, o sohbetlerden ayrılmış olduğunuz anlarda, zamanlarda dahi üzerinizde bir etkisi sürsün ki yanlışa meyletme, nefsi emmarenize
kapılma ihtimaliniz olmasın. Daha zayıf hale düşsün. Bunların çok büyük bir tesiri var. Yani biz şimdi inşallah Allah rızası için toplanıp burada bu sohbeti yaptığımız için bu sohbette üzerimize bir enerji yüklemesi gibi bir ruhaniyetimize bir yükleme oluşmuş oluyor yani. Bunu da mutlaka eğer gün içerisinde, hafta içerisinde bunun kendi aklımızdan, fikrimizden şeyini yapıyorsak, tefekkürünü yapıyorsak bu konuşulanları, bununla haşır neşir olduğumuz zamanlarda burada bizde bir açılım olacağından bunun bizim üzerimizde bir tesiri olacaktır mutlaka. Hem tefekkürümüzü geliştirmemiz açısından, idraklerimizin yükselmesi açısından hem de nefs-i emmaremiz ile mücadele etmemiz açısından. Acaba dostumuz kalplerimizin vecdlerinin bazı mekanlarda diğerlerinden daha fazla olduğu görüşümüze katılmaz mı? Dostumuz Tunus'un doğusunda deniz kenarında yapılmış yüksek yapılı evlerde halvet etmez, şehrin kapısına yakın kabirlerin ortasındaki zaviyelerde kalırdı. Şimdi kendi dostundan bahsediyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Genelde diyor kabirlerin olduğu ortasındaki zaviyelerde kalırdı diyor. Neden orayı tercih ediyormuş dostu? Bu yerler huzuru güçlendirir. Bunun sebebini sorduğumda şöyle cevap vermişti. Kalbimi burada diğer yerlerden daha çok buluyorum. Kabirlerin ortasında. Kuşkusuz ben de şeyhin söylediğini orada tecrübe ettim. Dostum Allah kendisine uzun ömür versin. Bunun nedeninin ya o esnada orayı imar eden saygın melekler ya da doğru sözlü cinlerden ya da orada yaşayıp sonra ayrılmış kimsenin himmetinden kaynaklandığını biliyordu. Demek ki o mekanda ya doğru sözlü cinlerin bulunmasından kaynaklanan bir etkileşim var ya orada daha önce imar eden meleklerin bir şeyi var, etkisi var ya da diyor orada yaşayıp sonradan ayrılmış insanların himmetleri var. Onun için bak mekanlar çok önemli. Neden insanlar genelde Ulu Cami'yi tercih ediyor namazını kılmak için huşu içerisinde? Çünkü Ulu Cami'de yapıldı yapılalı kim bilir kimler geldi kimler geçti kimler geldi. Ehlullah'ın ne mertebedeki insanlar geldi geçti. Dolayısıyla Ulu Cami'de kıldığı zaman insan namazını daha bir huşu içerisinde kılmış oluyor. Kalbini daha iyi buluyor. İşte oradan gelip geçen kılan insanların o mekanda bıraktıkları bir himmetleri var. Bir tesirleri, buradaki himmeti bu manada anlayalım. Bir tesirleri var. Ruhaniyet tesirleri. O tesir bize sirayet ediyor. Bizim idraklerimize bir açılım olmasına sebebiyet oluyor. Evet, devam edelim. Bu gibi yerlere örnek olarak iyilerin evi diye isimlendirilen Ebu Yezid'in evi, Ebu Yezid el-Bestami'yi kastetmekte, veya Cüneyd-i Bağdadi'nin Şunuziye'deki zaviyesi, İbn-i Ethem'in Yakin'deki mağarasını verebiliriz. Bu diyardan göç edip eserleri mekanlarda baki kalan salih kimselerin mekanları latif kalplere tesir eder. Bu nedenle mescitlerin değeri ecrin katmerleşmesinde değil. Şimdi mescitlerin değeri oraya gittiğin zaman yaptığın ibadetin ecrinin katmerleşmesinde değil. Kalbin vecdinin artışında ortaya çıkar. Mescitler burada değer kazanır. Kalbin vecdi artış yaptığı için mescitler değerlidir diyor. Yoksa oradaki ibadetinin ecrinin katmerleşmesinden değil. Bu bağlamda kalbini bir mescitte başka bir mescide göre daha çok bulursan şayet vecd içinde olduğunu görürsen bunun nedeni mescidin kendisinden yapıldığı etrab değil yani toprak değil. Mescidin kendinden yapıldığı şekli durumu değil, zahiri değil. Ertab'dır yani akran ile onarmak ya da onların himmetleridir diyor. Oradan gelip geçenlerin himmetleridir. Kalbinin vecdinde çarşı ile mescit arasında fark göremeyen kişi makam sahibi değil, hal sahibidir. Şimdi bazen bu ehlullah'ın seyr-i sülûkunda bazı kişilerden bu söz de sadır olmuş. Çarşı ile mescit arasında benim için bir fark yok. Artık ben Allah'la beraberim diyenler de olmuş. Diyor ki çarşı ile mescit arasında fark göremeyen kişi makam sahibi değil, hal sahibidir. O bu sözü halden dolayı söylemiştir. Makam sahibi değildir. Yoksa çarşıyla bir mescit bir olur mu? Halinde, yaşadığı halde artık o Allah ile birlikte olması hasebiyle benim için ikisi de bir demiş geçmiş. Halbuki mekanlar olarak düşündüğümüzde elbette ki çarşı farklıdır. Farklıdır. Bir ibadet edilen bir mahal farklıdır. Çünkü onların ruhaniyetleri farklıdır yani. Keşif ve bilgi bakımından şundan kuşku duymuyorum. Bilgi ve mertebede derece derece olmalarına rağmen melekler bütün yeryüzünü imar etseler bile en üst mertebede bulunup bilgi ve marifetleri en çok olanları Mescid-i Haram'ı imar eden meleklerdir diyor. Keşif bakımından hiçbir kuşku duymuyorum diyor yani. Keşfen bu hal bana gösterildi.
Yeryüzü, bütün melekler derece derece birbirinden farklı olsalar dahi en üstünü Mescid-i Haram'ı imar eden meleklerdir. Biliyorsunuz ilk önce Mescid-i Haram'ı melekler inşa etti. İkinci defa yapılışı Hazreti İbrahim tarafından oluyor. Yine kuşku duymuyorum ki seninle oturan kim ise vecdin ona göre gerçekleşir. Yani günlük hayatında, gün içerisinde her kim ile haşır neşir isek, yanımızda, odamızda kim oturuyorsa, çalışma arkadaşımız, mesai arkadaşımız kimse, kimle haşır neşir oluyorsak, onun kalbindeki olan ruhaniyet durumu sirayet eder insanların birbirine. Yani o zaman açık göz olmak lazım. Muhakkak tabii ki. Bakın ne diyor? Seninle oturan kim ise vecdin ona göre gerçekleşir. Çünkü insanların himmetleri kendileriyle oturanın kalbine etki eder. İnsanların himmetleri ise mertebeleri ölçüsündedir. Şimdi bu himmet, yani bir şeye yoğunlaşmak diyelim. Himmet insanın bütün duyularını, 5 duyusunu ve 5 duyusunun ötesindeki diğer duyularını, kalbini, ruhunu, idrakini bir konuda yoğunlaştırması neticesi ona himmet etti denir yani. Bir şeye yoğunlaştırır. Muhittin İbn Arabi Hazretleri öyle izah eder. Ben falanca konuda o konunun nasıl bir şey olduğu hususunda düşünmeye başladım. Tefekkür etmeye başladım ve tüm himmetimi ona yoğunlaştırdım. Ve ondan sonra bende şöyle bir keşif açıldı der, izah eder mesela. Yani himmeti yoğunlaştırmak. Tüm sahip olduğumuz 5 duyuyu, 5 duyunun ötesindeki duyularımızı bir konuda yoğunlaştırarak o konu üzerinde düşündüğümüz zaman işte ona himmet etmiş oluyoruz ki yoğunlaşmış oluyoruz. Yoğunlaşma neticesinde de bizde açılım olur. Nasibimiz oranında o açılım gerçekleşir. Oradan bir tefekkürümüz neticesi bir cevher alırız. Onun o işin ne olduğu hakikati açısından bir görüş elde ederiz yani. Bir mükaşefe olur, bir keşif elde ediliriz, bir müşahede olur. Bu himmetimizi, yani kendimizi yoğunlaştırmakla alakalı mevzu. İşte diyor ki insanların himmetleri ise mertebeleri ölçüsündedir. Yani kişinin mertebesi neyse, Allah katında ilmin nispetinde mertebesi neyse, himmeti de o cihettendir. Demek ki burada üstünlük himmetler bakımından ise kuşkusuz bu evi, Kabe'yi velilerin dışında 124 bin peygamber tavaf etmiştir. Nasıl bu yeryüzünde Kabe'nin en kutsal yer nasıl olmasın yani? Bak ne diyor? 124 bin peygamber tavaf etmiştir. Bu Kabe'yi yapan meleklerin dışında. Binaenaleyh her peygamber ve velinin bu eve ilişmiş bir himmeti vardır. İşte Kabe'ye gidildiği zaman oranın tesiri altında kalmak, ruhaniyetimizin oradan tesir almasının sebebi bu işte. 124 bin peygamberin ruhaniyetinin oraya himmet etmesi. Her bir peygamber kendine has, kendine özgü bir ilme sahipti. Allah'ın Rabbihası cihetiyle kendisine has bir şeyi vardı, tesiri vardı. Bu tesirler cihetinde her bir peygamber o Kabe'de oraya himmet etti. O himmetler ruhaniyeti itibariyle orada bulunduğuna göre biz gidip orayı tavaf ettiğimiz zaman açık, gözümüz açıksa, kalp gözümüz açıksa bu gözümüz değil, oradaki o himmetlerden nasipleniriz. Aynı şekilde 124 bin peygamberin tavaf etmesinin dışında Ehlullah diyor ki orada birçok peygamber mezarı vardır, mefhumdur, orada yatıyor yani. O tavaf ettiğimiz alan içerisinde kabirler. Onların orada olması hasebiyle de bir ruhaniyetlerinin tesirleri var. İşte onun için orası müthiş bir enerji alanı. Kabe'nin olduğu yer. Burada diyor işte Muhittin İbn Arabi Hazretleri